Merhaba ben Enes. Silikonsuz kulaklıklar arasında en beğendiğimiz modellerden birisi olan Soundpeats True Air 2'nin yeni versiyonu 3. modelin incelemesiyle beraberiz. Vakti olmayanlar için kısaca bir ne gibi geliştirmeler yapılmış 3. modelde bunu anlatayım. Ondan sonra detaylı olarak incelemeye başlayalım. Bu arada herhangi bir ücret olmayan abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. 3. modele kızılötesi sensör eklenmiş. Yani kulaklığı kulağımızdan çıkardığımız zaman müziğin veya videonun durmasını taktığımız zaman tekrar başlaması özelliği 3. modele eklenmiş. Ses kalitesi biraz daha iyileştirilmiş. Görebildiğiniz gibi de kutu ve kulaklıklarda tasarım olarak epey miktarda küçülmüş. Air 2 modelinde sabit yanan bir ışık bulunuyordu. Bu sabit yanan ışık da 3. modelde kaldırılmış, artık herhangi bir ışık bulunmuyor. 2. modelde olduğu gibi 3. modelde Qualcomm'un 3040 yeni nesil bir çipiyle geliyor. Videonun ilerleyen bölümlerinde daha detaylı bir şekilde anlatacağım. aptX Adaptive özelliği de 3. modele eklenmiş. Suya karşı dayanıklılık seviyesi olarak Air 2 modeli IPX4 sertifikası bulunurken 3. modelde IPX5 sertifikasına yükseltilmiş. Genel olarak yapılan iyileştirmeler bu şekildeydi. 2 modelinde satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Şimdi isterseniz detaylı bir şekilde 3. modeli incelemeye başlayalım. Kutu tasarımı olarak neredeyse bu zamana kadar gördüğüm en küçük kutulardan birisi. Gördüğünüz gibi Apple'ın AirPods modelinden de küçük yapıda. Daha önceki Air 2 modeli bu şekilde yukarı doğru açılıyordu. Yani tek elle kullanmak biraz daha zordu. Ancak Air 3 modelinde bu şekilde çok rahat bir şekilde çok ergonomik bir kapak tasarımı yapmışlar. Açıkçası Apple'ın AirPods modelinden bile daha çok beğendim bu tasarımı. Yani kapak çok daha fazla geriye gidebiliyor ve ön bölümü de bu şekilde çapraz yaptıkları için çok daha geniş bir alan oluşuyor kulaklığı alabilmemiz için. Bu tasarımı yapmak gerçekten çok inovatif bir hareket olmuş. Apple'ın bile aklına gelmemiştir böyle bir kutu tasarımı yapmak. Bu şekilde gördüğünüz gibi ön bölümünde bir led bulunuyor. Burada gördüğünüz değerlerde 3 farklı renkte yanıyor ve kutunun şarjının ne kadar kaldığını anlayabiliyoruz. Alt bölümünde tip C şeklinde bir şarj girişi, üst kısımda da firmanın logosunu görüyoruz. Bu düğmeye 10 saniye boyunca basılı tuttuğumuz zaman kulaklıklara reset atmış oluyoruz. Bu şekilde kulaklıklar mıknatıslı ve mıknatısları gayet sağlam. Kapakta bir sensör bulunuyor. Kapağı kaldırdığımız anda direkt kulaklıklar telefonumuzla hızlı bir şekilde eşleşiyorlar. Air 2 modelinde herhangi bir sensör bulunmuyordu. Air 2 modelinde kulaklıkları yerine kaldırmamız gerekiyordu. Kulaklıkların kendilerine geldiğimizde Air 2 modeliyle tasarım olarak birebir neredeyse aynı, ancak bu şekilde gördüğünüz gibi bir miktar daha kısaltılmış kulaklıklar. Kulağa giren kısımlar birebir aynı. Yine Air 3 modelinde kızılötesi sensör de bulunuyor. Air 2 modelinde bulunmuyordu. Bu şekilde gördüğünüz gibi alt bölümde metal ayaklar bulunuyor. Yine şu kısımda ve bu kısımda olmak üzere 2 adet mikrofon bulunuyor her kulaklıkta. Kulaklık dikey olduğu için şarj soketleri alt kısımda, Air 2'de yanda. Yani birbirlerinin yerine olmuyorlar tabii ki. Boyutları biraz daha ufak olduğu için. Şöyle bir Apple'ın AirPods modeliyle bir karşılaştırdığım zaman da ondan da yine bir miktar kısa, kulağa giren kısımlar neredeyse birebir aynı. Açıkçası kutu tasarımı açısından bu zamana kadar incelediğim modeller arasında belki de en beğendiğim kutunun bu olduğunu söyleyebilirim. Yani çok kulaklıkları almak çok kolay olmuş. Bu geri mekanizmasını çok güzel bir şekilde ayarlamışlar. Bu şekilde herhangi bir öne düşme de bulunmuyor. Yani ön kısım oldukça geniş olmuş. Çok rahat bir şekilde kulaklıklara erişebiliyorsunuz. Yine tam olarak şu logoların üzerinde dokunmatik alanlar bulunuyor ve ufak dokunmalarınızı dahi algılıyorlar. Alt bölümden çıkartıp taktığınız zaman da herhangi bir yanlış basmaya ihtimal vermiyorlar. Bu arada kulaklıklar kutu içerisinde şarj olurken de bu ışık sürekli olarak yanıyor. Kulaklıklar dolduğu zaman ışık sönüyor. Yine bir değişiklik olarak Air 2 modelinde şu kısımda lamba bulunuyordu ve kulaklıklar bağlıyken bu lamba sürekli olarak yanıyordu. Bu lamba Air 3 modelinde çıkartılmış. Renk olarak Air modeli tam olarak siyah renkteydi. Air 3 modeli çok hafif mat renge dönüşmüş. 3. modelin teknik özelliklerine baktığımızda yine Qualcomm'un 3040 çip ile geldiğini görüyoruz. Bluetooth 5.2 ile geliyor. 2. model IPX4 sertifikasıyla geliyor. 3. model ise IPX5 sertifikasına yükseltilmiş. 1 derece yükseltilmiş, yani herhangi bir şekilde su sıçramasına karşı ve yağmura karşı veya terlemeye karşı bu kulaklık dayanıklı. Kulaklıkların ikisinde de 30'ar miliamperlik kapasiteler bulunuyor. Kutu olarak gördüğünüz gibi 3. model epey küçüldüğü için 3. modelde 220 miliamperlik bir pil kullanılmış. 2. modelde 300 miliamperlik bir pil kullanılıyordu. Yani burada toplamda kullanım süresi olarak kutuyla birlikte 3. model 17,5 saate düşmüş. Kutu da küçüldüğü için. 2. model halen daha 25 saat kullanılabiliyor. Kulaklıklar aynı kapasitede olduğu için iki modelde 5 saate yakın bir kullanım imkanı sunuyor bize. 2. modelde kulaklıklar 2 saatte tam şarjına ulaşırken 3. modelde 1,5 saatte tam şarjına ulaşabiliyorlar. Yine 2. model aynı şekilde 3. modelde de CVC 8 gürültü engelleme özelliği bulunuyor.
Kontrol kısmına geldiğimiz zaman yine ikinci modelde olduğu gibi aynı şekilde kontrol edebiliyoruz. Önceki şarkıya geçme, sonraki şarkıya geçme, ses arttırıp azaltma, oyun modu gibi özellikleri çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Herhangi bir uygulaması bulunmuyor ancak alışması oldukça basit. Burada gördüğünüz gibi kulaklığı kontrol ediyoruz. Yani kontrol açısından başarılı buldum bu modeli. İkinci modelde çok hafif bir dip gürültüsü vardı. Yani çok test ettiğim zaman fark ediyordum. Üçüncü modelde herhangi bir şekilde bu dip gürültüsüne rastlamadım. Bu dip gürültüsü de şu şekilde oluyor. Müziği durdurduğunuz zaman 3-5 saniye boyunca tıs diye bir ses gelip sonra o ses de kesiliyor. Bu benim için bir sorun değil ancak dikkat eden kişiler için de 3. modelde o şekilde bir durumla gözlemlemedim. Yine 3. modelde Qualcomm'un 3040 çipinin aynalama teknolojisi sayesinde telefonda sadece bir tane gözüküyor. Yani ister sağ kulaklığı isterseniz de sol kulaklığı yerinden kaldırarak kullanabiliyorsunuz ayrı ayrı olarak. Bir bağlantı kopukluğu olarak sesin gidip gelmesi gibi bir sorunla karşılaşmadım 3. modelden. Gayet stabil bir bağlantı şekli bulunuyor. Evet, merak edilen ses performansı kısmına geldiğimiz zaman 3. modelde 2. modelle aynı şekilde 14.2 mm'lik geniş bir driver kullanılmış. Yine aynı şekilde son ses seviyesi 2. modelde olduğu gibi çok yüksek diyebilirim. Yani ben son ses seviyesinde müzik dinleyemedim. %70, %80 seviyelerinde müzik dinleyebildim. Yani yüksek bir ses beklentiniz varsa sizi tatmin edecektir 3. model. Ses farkını açıkçası ilk olarak kulaklığını kulağınıza taktığınızda direkt fark edilebilecek bir farklılık bulunmuyor. Yani ben bu farklılığı da hissedebilmek için epey miktarda kulaklıkları değiştirerek müzik dinledim. Yani burada ikinci model biraz daha V şeklinde gibi düşünebilirseniz, üçüncü modelde sanki midler biraz daha yükseltilmiş gibi. Bu ikinci modeldeki tizlerin keskinliği biraz daha yumuşatılmış üçüncü modelde. Yani biraz daha soft'a dönmüş diyebilirim. Biraz daha yumuşak bir ses karakteristiği bulunuyor 3. modelin. Enstrüman ayrımı ve sahne genişliği olarak iki modelde neredeyse birebir aynı. Yani ben herhangi bir farklılık hissedemedim. Yani silikonsuz kulaklıklar arasında hani bu fiyat bandında benim ilk tercihim bu modeller olurdu ses kalitesi açısından. Burada bu modelleri silikonlu bir kulaklıkla karşılaştırmak çok doğru olmaz. Silikonsuz kulaklıklarda herhangi bir silikon bulunmadığı için bas tizmit aradan uçup gidiyor ve sesin büyük çoğunluğunu tam verimli olarak müzik dinleyemiyorsunuz. Yani eğer kulağınızda özel bir problem yoksa burada müzik için silikonlu bir kulaklık almanızı öneririm. Bu videoda silikonlu ve silikonsuz kulaklıkların birbirlerine ne gibi artıları var, hangi model almanız gerektiğini anlattım. O videoda bakarak daha doğru bir karar verebilirsiniz. İkinci modelin ikinci versiyonunda yani Plus versiyonunda aptX adaptif özelliği bulunuyordu. Yine bu üçüncü modele de aptX adaptif özelliği eklenmiş. Bu adaptif özelliği adapte olabilen anlamına geliyor. Yani kulaklığı oyun oynarken kullanıyorsunuz. Ses gecikmesini minimuma indiriyor. Daha böyle bir müzik dinliyorsanız ses gecikmesini önemsemeyip daha kaliteli müzik transferini sağlıyor bu aptX adaptif teknolojisi. Veya yoğun sinyal kalabalığı olan bir yerden geçiyorsanız eğer bu sinyal kalabalığından etkilenmemeniz için aktarım kapasitesini biraz daha düşürüyor. Yani akıllı bir kodek diyebiliriz bu kodek desteği için. Bu kodek 3. modelde de mevcut. Genel olarak bakıldığında 3. model biraz daha iyileştirilmiş diyebilirim. Yani eğer elinizde 2. modeli varsa hani ses kalitesi açısından 3. modele geçmenize gerek yok. Genel müzik performansı açısından Apple'ın AirPods modeline neredeyse en benzeyen kulaklığın bu olduğunu söyleyebilirim. Bas performansı olarak ve yüksek seviyelere çıkabilmesiyle ses seviyesi olarak enstrüman ayrımı ve ses netliği açısından oldukça başarılı bulduğum bir model Air 2 modeli. 3. modelde biraz daha makyajlanmış ve ses kalitesi bir miktar daha arttırılmış. Burada bir araya girmek istiyorum. Gerçek indirim ve fırsatları paylaştığım Telegram kanalıma buradan katılabilirsiniz. Açıklamalar kısmında linki mevcut. Şu an sesimi arka bölümden araç trafiğinin olduğu bir yol üzerinde Soundpeats Air 3 modelinden duyuyorsunuz. Araç seslerini yansıtıyor mu size? Sesime ne derece odaklanabiliyor? Mikrofon performansını nasıl bulduğunuzu lütfen yorumlar kısmında belirtin. Şu an sesimi Apple'ın AirPods modelinden duyuyorsunuz. Şu an sesimi Soundpeats Air 2 modelinden duyuyorsunuz. Soundpeats Air 3 modeli. Hafif de bir rüzgar esiyor. Şu an sesimi Soundpeats Air 2 modelinden duyuyorsunuz. Eğer ki video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için de evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada Soundpeats Air 3 modelinden duyuyorsunuz. Şimdi burada duyduğunuz kafe arka plan gürültüsünü bu Bluetooth hoparlörden açıyorum ve bana doğru yoğun bir kafenin arka plan gürültüsü geliyor. Air 3 modeli iPhone 12 mini modeline bağlı Mi 9T telefonunu arıyorum ve 3. parti herhangi bir kullanmadan direkt bu görüşmeyi kayıt altına alıyorum.
Yani karşı taraftaki kişi ne duyuyorsa siz de şu an aynısını duyuyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 deneme. Soundpeak Air 2 modeli. 1, 2, 3, 4, 5 deneme. Soundpeak Air 3 modeli. Şu an sesimi Apple'ın AirPods modelinden duyuyorsunuz. Ben aralarında çok büyük bir farklılık hissedemedim açıkçası. Bu testi gerçekleştirirken bulunduğum ortamda canlı olarak birisiyle de görüştüm. Görüştüğüm kişi az farkla Air 2'nin mikrofonu biraz daha iyi dedi açıkçası. Yani aralarında çok da bir farklılık yok. Aynı gürültü engelleme teknolojisini kullanıyorlar ve ikisinde de 2'şer adet mikrofon bulunuyor. Eğer çok gürültülü bir ortamda görüşmüyorsanız bence fazlasıyla yeterli bir mikrofon kalitesi sunuyor bize her iki modelde. Exit game mode. Game mode. Şu an sesimi kulaklıktan duyuyorsunuz. Seste bir gecikme var mı? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Evet, gecikme performansı olarak Air 3 modelinde 2 modelinde olduğu gibi bir oyun modu bulunuyor. Ancak ben Air 2 modeliyle 3. modeli de aynı teste soktuğumda burada gördüğünüz değerlerde bir gecikme süresi elde ettim. Yani burada bir miktar daha gecikme süresi artmış gibi gözüküyor. Ancak burada kullandığınız telefona göre de bu değerler oldukça değişkenlik gösterebiliyor. Yani oyun modu var ve oyun modunun etkisini hissediyorsunuz, ancak buradaki değerlere bakıldığında Air 2 modeli sanki daha iyiymiş gibi gözüküyor. Ancak hani çıplak gözle izlediğimde ve oyun oynadığımda açıkçası ben aralarında çok da fazla bir gecikme performansı açısından bir farklılık hissedemedim. Günlük kullanımda ise her iki modelden de herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron sorunu yaşamıyorsunuz. Evet, fiyat ve sonuç kısmına geldiğimiz zaman şu an itibariyle Air 3 modeli yeni çıktığı için fiyatı bir miktar daha yüksek. Yani Air 2 modeline göre yaklaşık olarak 150-200 TL civarında bir fiyat farkı bulunuyor. Burada tamamıyla bütçenizle alakalı, hani bu fiyat farkına bana sorarsanız vermeye gerek var mı? Bence yok, fiyatının biraz daha düşmesini bekleyebilirsiniz. Kutu tasarımı açısından bu zamana kadar Apple'ın AirPods modelinden bile daha çok beğendiğimi söyleyebilirim bu kutu tasarımı. Yani sadece kutu tasarımı için bile 3. model alınır benim şahsi yorumum olarak. Kulaklıklarında biraz daha kısaltılması daha bir şık bir görüntü oluşturmuş. O ışıkların da gitmesi hoş olmuş açıkçası. Eğer ki silikonsuz bir model arıyorsanız ve müzik performansı sizin için daha da önemliyse görüşme performansının yanında mutlaka bu iki modeli değerlendirmenizi öneririm. Buradaki videoda Air 2 modelini 10 farklı kulaklıkla detaylı bir şekilde karşılaştırmıştım. O videoda bakmanızı tavsiye ederim. İki modelinde satın alma linki açıklamalar kısmından mevcut. Olabildiğince objektif ve samimi bir şekilde tüm incelemeleri size karşı yapmaya çalışıyorum. Desteklemeniz oldukça önemli. Özgün ve tarafsız incelemeler yapabilmem için. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Air 3 modelinin 2 modeline göre en önemli artısı ses kalitesi, anladın mı? Elektrik borcu, anladın mı? Çöpler, anladın mı?